Merhabalar, ben Melis Danişment. Komün Dünyası'na hoş geldiniz. Bu bölümde kültür sanat dünyasına dair tüm haberler, sinema, müzik, sahne sanatları ve çok daha fazlası olacak. Yer yer sizin beğendiğiniz, çok sevdiğiniz oyuncular ve müzisyenlerle röportajlarımız olacak ve hatta oyunlar bile oynayabileceğiz. O zaman hadi başlayalım. Bu bölümde geçmişte sinema tarihine damga vurmuş filmlerin devamlarını göreceğiz. Pek çoklarının hayatında en çok sevdiğini söylediği, favori filmim dediği Mad Max'in devamı geliyor kaç sene sonra. Charlize Theron'un gençliğini Anya Taylor-Joy oynayacak. Immortan Joe'nun gençliğini ise Chris Hemsworth oynayacak. 24 Mayıs'ta gösterime girecek Furiosa Mad Max Saga, bakalım bize neler anlatacak. Ladies and gentlemen, start your engines. Sadece küçüklerin değil, büyüklerin de çok sevdiği bir film var. O da Lion King, yani Aslan Kral. Aslan Kral da bu sene sonuna doğru tekrar gösterime girecek. Sadece film olarak değil, müzikleriyle, şarkılarıyla da çok ses getiren bir film. Eminim sene sonunda Aslan Kral'ın şarkılarını epey bir duymaya başlayacağız. Ve 2024'ün en çok beklenen filmlerinden biri de Deadpool 3. Çünkü baş karakter Ryan Reynolds uzun zaman sonra 2018'den beri ilk kez bu filme geri dönecek. Ve geri dönen bir efsane Beter Böcek, Beetlejuice. Pek çokların Tim Burton'ın en sevdiği filmlerinden biridir ve çok da hakikaten efsane bir filmdir. 6 Eylül'de sinema salonlarında olacak. Orijinal kadrodan Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O'Hara'nın yer aldığı filmde Monica Bellucci, Willem Dafoe, Justin Theroux ve Jenna Ortega var. Müzik tüketimiyle ilgili en çok merak ettiğim şeylerden biri CD ve kasetin geri dönüşü. Plak tamam, uzun yıllardır plak yükselişine şahit olduk ama öyle bir durum var ki yaşı henüz 18 bile olmamış bir dinleyici kitlesi 15-16'larında bir bakıyoruz plak dükkanlarının önünde CD ve kaset bakıyor. Bu durumu bir bilene sormak istedik ve şimdi ondan tüm cevapları dinliyoruz. Şu anda yanında müzik yazarı Mehmet Tez var. Bir bilene soracağız demiştik bu merak ettiğim meseleyi. En güzel şekilde Mehmet'e soracağım çünkü ayağının tozuyla Londra'dan geldi ve bu konuyu zaten takip ediyor, merak ediyor. Ve Twitter'da da birçok şey yazdın değil mi Mehmet? Sen oradan da biliyorum. Yani bu konuyla ilgileniyorsun. Evet. Daha 18 yaşına gelmemiş, 14-15 yaşındaki gençlerimiz gidiyor ve CD, kaset almaya başlıyor. Yani bana şey gibi geliyor, bir akım gibi bu. Benim gördüğüm kadarıyla Londra'da fiziksel satışlar çok arttı. Mesela Oxford Street'te, ki dünyanın en ileri gelen alışveriş caddelerinden bir tanesi. Orada çok büyük markaların, çok lüks markaların mağazaları var. Şimdi bir de HMV var. Yani His Masters o eskiden beri, 1921'den beri orada olan ama 90'ların sonunda kapanan müzik dükkanı yeniden açıldı. Ve 4 katlı mağaza sadece CD ve kaset satıyor. İnanılmaz geliyor bana. Şimdi bu şöyle açıklanabilir. Plak zaten çok uzun zamandan beri yükselişte. CD bir süredir yükselişte. Bir de şimdi kaset de biraz peyda olduğu ortalıkta var. Bunun sebebi 10 yıl önceki, 15 yıl önceki gibi nostalji rüzgarı değil bence. Gözünü streamle açan kuşak hiçbir şekilde fiziksel olarak müzikle bir ilişki kuramadı. Dokunamadı yani bir müzik satın alırken. Müzikle ve dinledikleri sanatçıyla kurmak istedikleri fiziksel bir ilişki var. Buna ihtiyaç var. Bunu da fiziksel formatları sahiplenerek yapıyorlar. Plak pahalı. Evet. CD o yüzden çıktı. Daha ucuz bir seçenek. Ve kaset de tamamen bu fiyatsal durumdan dolayı bir seçenek olarak sunuldu. Ve çok iyi gidiyor satışlar. Şimdi böyle bir mağazaya girdiğinizde grubunuzla ilgili albümler dışında tişört, kemer, ne bileyim şapka, gözlük, her şeyi bulabiliyorsunuz. Ya bu merchandise'ın da çok yükseldiğini görüyorum ben. Bunlar tamamen fiziksel temas kurmaya olan açlıkla ilgili bir şey. Ve ben hakikaten merak ettim. Yani kaset alan gençler gördüm 18 yaşında. Niye siz bunları alıyorsunuz diye sordum. Ne diyorlar? Ve ya biz bunu dinliyoruz, seviyoruz yani evde. Kaset çaları var mesela. Benim evimde CD çalar, bilgisayarım dahil olmak üzere, yani laptopum dahil olmak üzere hiçbir yerde yok. Kaseti zaten söylemiyorum bile, kaset çalar yok. Bu insanlar gidip alıyorlar mı, yoksa Tabii, annelerin, satılıyor. Babalarının döneminden kalan şeyler Eğer mi evde var? varsa onu dinliyorlar ama olmayanlar da satın alıyorlar. Bu çok iyi bir hediye bu arada. Yani birçok insan birbirine hediye ediyor. Mesela sevdiğiniz birine çok sevdiği bir grubun Spotify linkini yollarsanız
Ya bu hiç güzel bir hediye değil yani. Takdir edersin ki. Bedava. O yüzden ona bir kaset almak, CD almak, paranız yetiyorsa plak almak, hatta ona çalacağı bir aygıtı da vermek falan. Bunlar böyle oturup beraber o plağı koyup dinlemek ya da o kaseti, o CD'yi Romantik dinlemek. bir şey aslında. Evet, bir şey paylaşmak demek. Yani orada bir deneyim yaşanıyor. Çok teşekkür ederim Mehmet. Rica ederim. En son haberleri Mehmet Tez'den aldık. Londra'dan dediğim gibi ayağının tozuyla geldiği için bize çok güzel haberler aktardı. Avrupa, Amerika tarafından bildiklerini. Ben de rahatlamış oldum çünkü çok merak ettiğim bir konu, hiç olmazsa belli sorulara cevaplar buldum. Teşekkür ederim Mehmet. Ben teşekkür ederim. Şimdi sizi müzikle futbolun kesiştiği bir yere götürmek istiyorum ama tezahüratlar değil bahsettiğim şey. Sizi Beşiktaş stadına götüreceğim. Daha doğrusu benim tabii ki her zaman kalbimde olan ismiyle İnönü stadına gideceğiz. Çünkü öncelikle size 93 yazından bahsedeceğim. Efsane bir yazdan bahsediyoruz. Artık duymayan bence kalmadı 93 yazını. Üzerine birkaç sene önce bir belgesel bile yapıldı. Hatta ben de orada bir röportaj vermiştim. Ve de gerçekleşecek ilk stadyum konserinin bir parçası olmak yani bu. Bryan Adams'ın geleceğini duyduğumda ben çok heyecanlanmıştım. Çünkü tam o şey dönemi işte Everything I Do şarkısının patladığı bir dönemden bahsediyorum. 93 yılında İnönü Stadı'nda efsane isimlerin konserleri arka arkaya gerçekleşti. Ve öyle isimler ki bazıları artık maalesef aramızda yok, hayatta değiller. Bir daha arka arkaya göremeyeceğimiz isimlerdi. 93'ten geriye dönelim. Her şey 92'de başladı. Türkiye'deki ilk stadyum konseri 92 yılındaki Bryan Adams konseriydi. Ben de gencecik, küçücük, tazecik bir ortaokul öğrencisi olarak o konserdeydim. Babam bizi kardeşimle beraber bayağı veli gibi yani stadın kapısına kadar götürüp içeri sokup kendi elleriyle sonra geri almıştı. İnönü Stadı'nın sahasında olmak yani hani çimenleri tabii ki kapalıydı üstü ama orada dolaşmak küçücük halimizde inanılmaz bir şeydi bizim için. Çok efsane bir konserdi. Bryan Adams'ın milyonlar sattığı bir dönemden bahsediyoruz ki tekrar Türkiye'ye gelecek bu sene. Bunu da bilgisi arada geçelim. Bryan Adams'tan sonra gelenler sırasıyla öyle efsane isimler ki sırayla saymak istiyorum size. Bon Jovi, Elton John, Metallica, Sting, Michael Jackson, Madonna ve Scorpions idi. Kamera arkası ekibimizin henüz galiba bırakın emeklemeyi olmadığı bile yıllarda, olmadığı yıllar diyorum ve gülerek bana bakıyorlar. Demek ki öyle arkadaşlar, görüyorsunuz. Herkes Z kuşağını tavlamaya çalışıyor, bütün sektörler ve markalar ama biz de görenler arasında yerimizi aldık. İşte eskilerinde böyle bir kerameti var diyelim ve bu kuşak çatışmasına fazla girmeyelim. Dediğim gibi İnönü Stadı'nın bu efsane isimleri konuk ettiği, misafir ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Sonra yine başka konserler oldu. Grup Yorum'un konseri vardı, hatırlıyorum. Sonisfer Festivali oldu. Başka dediğim gibi pek çok isim. Ama zaten 2013 yılında İnönü Stadı yıkıldı. Hem ismi değişti hem tamamen stadın kendisi değişti. Son konserde Rihanna'nın 2013 yılındaki konseri oldu. Arkasından da işte unutulmaz bir konser 28 Mayıs 2022'de Mor ve Ötesi'nin 35.000 kişiye, hatta daha fazla kişiye verdiği, gerçekten benim için gözyaşlarıyla izlediğim ve asla unutamayacağım, orada olanların çok şanslı olduğu, olamayanların çok fazla şey kaçırdığı maalesef bir konserdi. Durmadan zıplayıp atlayıp hiç yerime bir saniye bile oturmadığımı hatırlıyorum. O konserle beraber tekrar bu stat o kurak günlerini müzik açısından bırakıp canlanmaya başladı ve sanırım öyle bir ilham oldu ki bu sene pek çok isim stadyumda konser vermeye niyetli. Şimdiden biletler başladı satışa. Sadece yerli isimler değil, yabancı isimler de geliyor. Çok farklı kategorilerden, farklı türlerden isimler arka arkaya bu konserleri gerçekleştirecek. Bayağı bir renkli olacak bu sene. Kültür sanat dünyasındaki en iyi, en önemli ve en güncel gelişmeleri takip etmek istiyorsanız mutlaka Komün Dünyası'nı takipte kalın.